Gel. Öyle mi? Gel. Gel bakayım gel. Gel neyin var? Gel bana anlat. Dur. Gel kuzum gel. Gel. Ne oldu? Söyle bakayım. Tuvaletim var. Ha tuvaletin var. Ben tabletimi anladım. Onur çabuk kardeşim. Şu an ben de anladım. Gel. Gel babacığım. Geç. Geç gülüm. Bizim Onur'un kızı. Ben yanlış anladım olayı Allah. Cesaret işte. Ya fıtri meylem mukavemetsizdir. Bir şey de diyemezsin yani çocuğa değil mi? Ya evet. Aziz Sıddık kardeşlerim, size şahsıma ait birkaç meseleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi. Şimdi Üstad Hazretleri'nin 2 tane duruşu var. Birinci duruşu bu işin hakikatine karşı olanlara karşı. Onlar Üstad Hazretleri zehirlenip hasta yatağa düştüğünde fotoğraf çekmeye gelmişler. Yine de o yataktan kalkmış, üstüne bir battaniye atmış. Şöyle de bir bakışı var. O fotoğrafı hatırladınız mı? Omuzunda şöyle battaniyesi, şöyle bir bakışı var. Yani Üstad Hazretleri'nin küffara karşı bakışı o şekilde. Hiç taviz vermiyor orada. Yine aynı şekilde bir yerde mecburi şekilde tutuyorlar. Kapısına da 2 tane adam bırakıyorlar. Diyor ki bu kapıma bıraktığınız adamlar şahsım içinse bir adam dursa kapıyı kilitlese tamam diyor yani. Ama diyor taşıdığım dava içinse 50 milyon olsanız havanızı alırsınız diyor. Bak şimdi. Üstad Hazretleri'nin misyonu itibariyle, savunduğu dava itibariyle duruşu böyle. Hiç taviz vermemiş, minnet etmemiş. Şeyi hatırlarsınız 1. Cihan Harbi'nde o akarsuyu geçerken ayağı kırılıyor. Hatırlar mısınız? Daha sonra Rusya'ya sürgün gidecek zaten orada. Orada Rusya'da esarette sürgünde kalacak. Ayağı da kırılmış. Hatta talebelerine diyor ya siz bekleyin suyun altında diye. Orada Üstad Hazretleri'ni götürüyorlar. Tam sorgulayacaklar edecekler. Normalde ayağı kırılmış adam bağırır. O taşıdıkları sedyenin üstüne yatar, ahvah eder. Orada uzanmıyor bile. Ayak kırık ama hala şöyle duruyor. Üstadım uzan diyorlar, uzanmıyor hala. Şimdi düşmanın karşısına gidecek ya. Hiç taviz vermiyor orada. Dimdik. Sürekli. Minnetsiz duruyor, müstani duruyor. İslam'ı savunacağı yerlerde ona en küçük taviz vermiyor. Neden? Çünkü Üstad Hazretlerine bir isim çok ziyadesiyle tecelli etmiş. Hangi isim? El-Aziz ismi. O El-Aziz ismi bir insanda böyle tecelli ettiğinde düşmana karşı her yerde konu ne olursa olsun izzetli duruyor. O gençlik döneminde tımarhaneye atmaya çalışıyorlar. Orada doktor bir rapor yazıyor. Ne diyor? Eğer bu zat deliyse diyor, yeryüzünde akıllı hiçbir insan olduğu söylemek mümkün değil diyor. Bak. Yani izzet sadece duruşunda değil, zekavetinde, aklında, her yerinde. Hatta size bir mektuptan bir satır bahsedeyim. İhsan Nur'da geçen. Çocukluk yaşta Şark'taki bütün ulema ile münazaraya tutuşuyor. Her birisini ilzam ediyor. Doğru mu? Abi bak yoruma bak. Başka bir mektupta da diyor ki bazı ulema diyor Risale-i Nur'a haset ettiğinden ilişmek ister diyor. Ama benim çocuklukta pervasızca herkese meydan okuyup her birisini ilzam etmemden dolayı isteseler dahi Risale-i Nur'la münazaraya kalkışamazlar. Onun aleyhinde bir yazı yazamazlar diyor. Anladın mı olayı? Yani çokları onu çürütüp belki ben daha iyi bir adamım diye onu ispat etmek isteyecek. Ama çocukluğunda Üstad Hazretleri herkese öyle cihette ilzam etmiş ki önlerindeki çayları da içmiş fark etmemişler. Bak Allah genç yaşta cesareti ne için vermiş bak. Çocukluğumdaki bu tavrımdan dolayı şimdi hiçbirisi Risale-i Nur'u ilzam etmek için cesaret edemiyorlar, haset etseler bile diyor. Hangi ismin tecellisi bu? El-Aziz değil mi? Başta da onu demedi mi? Aziz, Sıddık kardeşlerim. Orada aslında neyi nazara veriyor? Yine bir esmayı nazara veriyor değil mi? Allah Allah. Allah'ın El-Aziz ismi tecelli etti mi sen de izzetli olursun diyor. Aziz olursun diyor. Şimdi Üstad Hazretleri'nin davasını savunduğu cihetiyle duruşu böyle. Ayağı kırıldı, canı yandı. Birisi ona bazı laflarıyla karşı gelmek istedi. Hiç. İki tarafı keskin kılıç gibi. Dokunmam mümkün değil Üstad Hazretleri'ne o cihetlerde. Bir de Üstad Hazretleri'nin şahsına bakan bir hayatı var. Şimdi onu diyor zaten. Şahsıma ait birkaç meseleyi beyan edecek. Çocukluk yaşlarında anne babasının yanından ayrılmış. Doğru mu? İlim diye hicretler ediyor değil mi? Bitlis, Van, Urfa, ilahir o bölgeleri dolaşıyor. Allah Allah. Daha sonra da sürgün ediliyor. Nereye? Anadolu'nun bağrına. Barla'ya, İsparta'ya, Afyon'a değil mi? İlahir yani dolaştırıp duruyor. Şimdi biz Bitlis Sizan'da Üstad Hazretleri'nin kaldığı eve gittik. Evin içinde de tandır vardı değil mi bir tane? Allah Allah. Bir de yani normalde Bitlis'in geneli biraz kuraktır ama Hizan nasıl yeşillik? Yolda çok açtık. Bize bir parça kırıyorsun böyle petek. Bir de çay ikram ettiler. Nasıl doyduk orada? Yemyeşil öyle bir yer. Normalde her yerin balı meşhurdur biliyorsunuz ama Hizan'ın gerçekten meşhur. Bir bereket var yani. Orada gittik.
Üstad Hazretleri'nin doğduğu eve oturduk. Sonra da arkadaşlarla aramızda dedik, biraz muhabbet etmeyelim. Burada çocukluk yaşta dolaşan genç Said'i bir tefekkür edelim dedik zihnimizde böyle. Abo, herkes üngür üngür ağlıyor evde. Herkes. Gözyaşları sel. Niye? Şimdi siz ağladığınızda çocukken ne diye ağlıyorsunuz? Anne, anne değil mi? Çocukluk yaştan beri anasını görmemiş daha. Bak. Başınız belaya girince ne diyorsunuz? Hangi türküyü çığırıyorsunuz? Baba, baba. Ufak yaştan babasını görmüyor. Kardeşleriyle değil mi? Çoğu zaman kavuşamıyor. Şimdi yani biz ne kadar sıkıntı çektiğini bilmiyor muyuz? Hastalıklar çekmiş, ağrılar çekmiş, sıkıntılar çekmiş. Afyon hapsinde bir koğuşa koyuyorlar. Koğuş eksi 15 derece. Koğuşu da 70 kişilik koğuşu ısıtmak mümkün değil diye boşaltmışlar, o koğuşa koyuyorlar. Bir de camlarını kırıyorlar. Afyon'un soğuğu. Zübeyir abi diyor ya, koğuşa girdim, abdest almış, bıyıkları buz tutmuş diyor. Donmuş, bıyık donmuş yani. Bak. Bir yanda çok izzetli. Hiç kimseye eyvallahı yok, minneti yok. Birinci Cihan Harbi'nde kafasına silah dayasalar, idama duracaksın deseler, minnet etmiyor. Yanındakiler ya bir özür dile, razı gelirler demesine rağmen ben zaten Allah'a kavuşmaya bir vize arıyordum, bir pasaport arıyordum, o elime geçti, ne özürü diyor. Böyle minnetsiz. Gideceği yere imanı tam ya, haşre iman yani. Öteki cihetten bakınca çok garip bir insan görüyorsun değil mi? Yanına hizmete gelenlere, Barla'da diyor, Şamlı Hafız Tevfi'ye, yanına gelen Zübeyir abiye ayrı bir yerde diyor. Beni kerametleri olan yüce bir insan olarak gördüğün için geliyorsan gelme, bu kapı kapalı diyor. Ama bir ihtiyardır, bir çaredir, yardıma ihtiyacı vardır diye geliyorsan hizmetime gel diyor. Öyle mi diyor? Mesaj var burada, bir mesaj var ya. Üstad Hazretleri'nin küffara karşı duruşu çok izzetli. Davasını savunma cihetinde duruşu çok izzetli. Konu Risale-i Nur olduğunda duruşu çok izzetli. Ama bir şahsi hayatına baktığında bir cihette de çok yardıma muhtaç, piri fani bir zat görüyorsun değil mi? Şimdi bak kaç yaşına gelmiş insanlarız değil mi? Şurada ortalama 40-50 yaşlarında. Şurada bir canımız yansın, bir yere gidelim, ağlama ihtiyacı hissedelim. Ne deriz? Anne. Böyle diyorum, senin yaranı deşmiyorum değil mi? Kardeşim küçüklük yaşta anne babasını trafik kazasında kaybetti de. O yüzden Allah cennet-i firdevsinde buluştursun inşallah sizleri. İnşallah çok büyük mükafatlar var size. Yani Allah öyle sevmiş ki demiş, millet ana babaya sığınsın ama sen sadece bana sığın demiş sana. Öyle sevmiş seni. Çok özel bir mesele ha. Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da anne babasının ufaklık yaşlarında alıyor değil mi? Allah Allah. Öyle diyor yani. Sen diyor, benim diyor çok hususi sevdiğimsin diyor. Sen diyor benden başkasına daralınca sığınmayacaksın. Herkes bir perdeye ağlayabilir. Anne, baba diye. Caizdir de, sıkıntı yok. Ama diyor sen perdeye de ağlamayacaksın. Kime ağlayacaksın diyor? Bana ağlayacaksın diyor. Sen özel adamsın yani. Tebrik ediyoruz seni hocam. Şimdi Üstad Hazretleri'ni düşün. Çocukluk yaşlarında. Bu yaşlarda ağlasak ana 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 diye değil mi? Allah Allah. Öyle oluyor değil mi Fatih abi bak. Özlüyoruz değil mi o şefkatli anamızı? Allah Allah. Şimdi gencecik yaşlarında sürgünlerde, zulümlerde. Bir de Üstad Hazretleri'nin başına gelen işkencelerin sadece maddi işkence olmadığını anlamanız lazım. Çoğu yerde diyor ki bu sorguları bırakın, canım sıkılıyor, beni hapse atın diyor. Demek ki çok psikolojik işkence var. Doğru mu? Çok yıpratmışlar, çok üzmüşler yani. Allah Allah. Ben hatıralarla dolu bazı kitaplar okudum da Akrebin Kıskacında'yı falan bir avukat abi yazmıştı, Ahmet diye. Onları falan okudum. Tarihçi hayatta geçen meselelerin detaylarına giriyor gerçekten. Çok üzmüşler, çok incitmişler. Demek ki küffara karşı duruşu çok izzetli. Ama şahsi hayatında nasıl? İnsanların onun etrafında pervane olup gözün içine bakması icap eder mi? Eder mi? Eder değil mi? Allah. Kendini unutmuş, kendinden geçmiş bir insan. Kendi benliğini, milletin imanını selamette görmek adına adamış bir insan. Şimdi bu mektup da bunu anlatıyor. Mektubun ana fikrinde diyecek ki birazdan, bu iki hal birbirine karışıyor. Talebelerin bana fazla hüsnü ettiğinden bu davada yardıma da ihtiyacımız olmadığını zannediyorlar. Bu iki hali birbirinden tefrik etmek lazım mı? Lazım. Bak bunlar karışınca ne oluyor? Ya üstadımız izzetlidir. Öyledir zaten yani. Biz hayatını çok kendi çapımızda bildiğimiz için yani böyle hayranlıklarla okuyoruz ama bir cihette de özellikle yakınındakilerin, onun yazdıklarından nasiplenmiş herkesin bir cihette etrafında pervane olması gerekiyor değil mi? Zaten çoğu Üstad Hazretlerini sevenler o dönem yanına gittiğinde ya onu rahatsız etmeyelim diye görüşmemişler. Kapısında durmuşlar. Osman hassasiyet nasıl? Allah Allah. Bak az önce aşağıda Samet gelmiş. Dedi abi cumartesileri kaçırmıyorum dedi. Dedim görmedim seni cumartesi. Abi dedi etrafın kalabalıktı. Bir de dedi ben rahatsız etmek istemedim dedi. Uzaktan selamladım geçtim ben de. Şimdi yani böyle demek hassas düşünceli insanlar oluyor değil mi? Başkası da seni satın almış, kiralamış gibi davranıyor. Öyle mi?
Bir gün bir arkadaş vardı. Çok rica etti. Ya dedi bizim bir tane yeğen kuzen dedi. Anne babası da dindar ama aklı çok karışmış üniversiteden dedi. Bir oturabilir miyiz dedi. Oturalım dedim. Aşağıda sahilde bir kafeye gittik. Yıllar önce. Oturduk muhabbet ediyoruz. Nereden dedim sorunlar falan. Baktım böyle çok üst perdeden konuşuyor. Genç bir oğlan. Dedi işte Big Bang dedi, o dedi, bu dedi falan bir şeyler anlatıyor. Bilimsel makalelerin yarısını karıştırmış. Açtım Wikipedia'dan bir şeyler gösterdim yani. Hani o Big Bang'de sıfır hacim sonsuz yoğunluk meselesini anlatıyoruz ya böyle. Hani yoktan yaratıldığı çok malum değil mi bilim dünyasından? Açtım gösterdim falan ben dedi bunların doğru olacağını nereden bileyim? Halbuki senin cenahının argümanları bunlar. Oğlanın derdi başka. Kaprislenmiş. Bir daha girdim. Naz yapıyor. Hiç kabul etmiyor. Hani kime göre neye göre o felsefik şeyler var ya. O fasit daire. Giriyorsun hiçbir sorunun cevabı yok yani hiç. Ortak donelerde buluşmak mümkün değil yani. Neyse böyle bir yarım saat anlatmaya çalıştım. Baktım derdi başka. Yani hakikatte değil naz makamında konuşuyor. En son kapattım kitabı. Dedim bana bir kahve dedim. Kahve içiyoruz. Arkadaşlarım yanımda. Biraz muhabbet ediyoruz falan. Abi dedi ne yapıyorsun dedi ya. Ne yapıyorum dedim. Sen dedi bana anlatmak zorunda değil misin dedi. Allah Allah. Şimdi algı öyle olunca hiç tatmin olmaz o. Dedim vallahi dostum hiç öyle bir zorunluluğumuz yok dedim. Bizi kiraladın mı jetonla mı çalışıyoruz dedim yani. Şimdi o makamdan bakınca insanlar çok acımasız yaklaşabiliyor. Bir günde biri gelmişti hatırladınız mı şehir dışından? Oturduk böyle döndü kafasını çevirdi böyle göz göze geldik anlatsana dedi. Jeton atsana dedim. Böyle oldu mu ucuz olur. Üstad Hazretleri diyor ki cümleye bak bile bile isteye isteye. Dünyanın kırılacak cam şişelerini, ahiretin elmaslarına tercih eden adamlara hakikati anlatmak hakikate karşı bir hürmetsizliktir diyor. Nasıl mesele? Allah Allah. Üstad Hazretleri birçok yerde demiyor mu? Ahma cevap sükuttur diye. Üstadım haşa anlat işte niye anlatmıyorsun? Olmaz. Bir şeylerin değerini düşürürsün. Şimdi yani dışarıdan birçokları belki şey görüyor yani. Hiç yardıma ihtiyaç yok. Geceleri gündüzleri muhabbetle gülerek geçiyor belki değil mi? Üstad Hazretleri makam mertebesi belli bir cihette değil mi? Yani biz yıllardır yazdıklarını okuyoruz. Her gün hayret eder mi insan? Her gün hayret ediyoruz. Yani nasıl yazmış bunları diye. Şimdi bunu görünce karşında tabii ki de bir cihette çok kudretli bir insan görebiliyorsun yani. Ama bir cihette de gariban, mazlum, senin omuz olman icap eden, yer yer böyle onu rahatlatmak için Ceylan abi gibi, Ceylan abi ne güzel espriler yapıyor değil mi? Ceylan Çalışkan abi. Zübeyir abi kapısının eşiğinde yatıyor. Uyandığında üstüme bassın da ben uykudayken onun hizmetini kaçırmayın. Öyle mi? Tahir Mutlu abinin ona hürmeti, saygısı, merhum Sungur abinin ona olan o sadakati. Allah Allah. Şimdi bu herkes tarafından böyle algılanmayınca Üstad Hazretlerine hüsnü zandan dolayı yardım ellerini çekiyorlar. Bu mektup bu meseleyi tadil etmek için yazılmış bir mektuptur. Ana fikir anlaşıldı mı? Güzel değil mi ana fikir? Acayip değil mi? Hele bir cümlesi var. Birazdan geleceğiz. Ben o cümlede tam ikaz edeceğim size. Evvela bazı has kardeşlerim şahsıma hizmette dikkatsizlik ettiklerinden. Oturuyor mu şimdi cümleler? Onların bana karşı acımasını noksan gördüğümden. Hüseyin nasıl cümleler? Tam manalandı mı şimdi? Bazen hiddet ve tekdir ettiğim vakit kalbime geldi ki. Yani Üstad Hazretleri diyor ki ya sizin bu işe yardım etmeniz lazım. Bu işin başını çeken adamların başkalarından daha çok duaya ihtiyacı lazım. Doğru mu? Bu işin başını çeken insanların başkasından daha ziyade yardıma ihtiyacı lazım. Çünkü başını çeken adamın zaten kafasında hep hizmeti geliştirme var. Senin o adama yardım etmen demek, o adamın o noktada biraz rahata düşüp başka bir işe el atabilmesi ve hizmetin inkişaf etmesi demek. Doğru mu? Onu diyor yani. Yoksa yine kendi için istediği bir şey yok. Kendi için istese şark umum vaizliğini teklif etmişler. Şeyh Senusi yerine bu makama geç şu kadar da ücret demişler. Demişler mi? Demişler. Ne demiş? Hiçbirini istemiyorum demiş. Ya şahsına isteyen adam bir mahalle muhtarlığına da mı adaylığını koymaz? Koymamış. Başka bir hikaye. Gayesi başka. İşte gayeyi hayali olmayanlar ne anlasın başkasının gayesini? O biçareler ziyade hüsnü zanla tahmin ediyorlar ki üstadımız istese belki bazı ruhaniler, cinniler de hizmet edecekler. Belki ediyorlar. Öyle düşünmüşler. Hizmet-i Nuriye'de inayetin aşikare cilvesi gösteriyor ki onun şahsının perişaniyetine meydan verilmiyor ve şefkatimize muhtaç değil. Böyle mi hakikati? Böyle değil. Değil mi? Ama öyle ne yapıyorlar? Hüsnü zannediyorlar. Diye hizmette bazı kusurları oluyor. Şimdi Kazım derslere geliyor, ediyor. Burada bir düzen var değil mi? Var. Diyor ki Kazım iş dünyasında ya zaten her şey yerli yerine oturmuş. Hiçbir yardıma ihtiyaç yoktur. Ben gireyim dersime çayımı içeyim gideyim. Şimdi diyor ki Kazım böyle düşünüyorsan aldanıyorsun diyor. Hem de diyen Üstad Hazretleri'nin kendisi. Allah Allah. Hüsnü zan da yanıltır mıymış insanı?
Hatta bugün de birisi araba getirecekti. Dikkatsizlik yüzünden ben yayan çıktım. 1 saatte 10 saat kadar zahmet çektim. Ben de birkaç gün evvel böyle kusuru yapanlara demiştim. Tekrar edeceğim. Siz de dinleyiniz. Bak arabayı bile belki yani haşa uçuyordur, arabaya ne gerek? Yani artık öyle mi düşünülüyor değil mi yani? Zaten o yorulmaz, uyumaz, yemez içmez. Ne böyle ihtiyacı var? Halbuki tam zıttını düşünmek lazım. Bunu da şahsı için değil, yaptığı hizmetlerden dolayı o insana yardım ediyor niyetiyle yapmak lazım. Anlıyorsunuz değil mi? Nasıl ki Risale-i Nur ve hizmet-i imaniyeyi dünyevi rütbelerine ve şahsım için uhrevi makamlarına alet yapmaktan sırrı, ihlas, şiddetle beni men ettiği gibi şu hizmeti yaparken başka bir niyetin olursa Allah seni alaşağı eder. Şu hizmeti yaparken sadece Allah dersen burada da ihlasın sırrı açığa çıkar. Öyle de kendi şahsımın istirahatine ve dünyevi hayatımın güzelce zahmetsiz geçmesine bunları mı istiyor? Ya istese alasını elde etmez miydi ya? O hizmet-i kutsiyeyi alet yapmaktan cidden çekiniyorum. Yani size bana yardım edin diyor muyum? Diyorum. Şahsıma mı yardım edin diyorum? Hayır, hayır. Yüklendiğim bir vazife var. Omuzumda ağırlıklar var. Gelin bu yükü birlikte kaldıralım. Hizmet dört bir tarafa yayılsın. İmansızlıktan kavrulan insanlar artık bu âb-ı hayata ulaşsın. Gayeyi anlıyorsun değil mi? Çünkü uhrevi hasenatın baki meyvelerini fani hayatta cüz'i bir zevk için sarf etmek, sırf ihlasa muhalif olmasından katiyen haber veriyorum ki tarikü't dünya ehl-i riyazetin arzu ve kabul ettikleri ruhani, cinni hüddamlar bana her gün hem aç olduğum zamanda ve yaralı olduğum vakitte en güzel ilaç getirseler. Olayı anladın mı? Hüddam ne demek? İnsana hizmet eden cin. Bunlar diyor ruhaniler, hüddamlar her gün gelip ilaç getirseler hakiki ihlas için kabul etmemeye kendimi mecbur biliyorum. Onlara bile eyvallah etmem diyor. İstinayı görüyor musun ya? Yani neyi anlatıyor burada? Ya yardım edin diyorum ama şahsım için değil ya. Omuzumuza bir yük gelmiş. Şunu anlatıyor yani. Şimdi ben şurada yükün altında ezilsem. Sen gel diye davet mi beklersin? Koşup dur yardım edeyim diye altına mı girersin? Onu diyor yani. Onu anlatıyor. Nasıl mektup ama? Bak ruhaniler, hüddamlar ilaç getirseler ben ihlasa zarar gelmesin diye onu kabul etmem diyor. Hatta berzahtaki evliyadan bir kısmı temessül edip misal görünüp bana helva baklavaları hizmet-i imaniyeye hürmeten verseler bak şahsım için de değil hizmet için helva baklavaları verseler yine onların elini öpüp kabul etmemek ve uhrevi baki meyvelerini dünyada fani bir surette yememek için nefsimde kalbim gibi kabul etmemeye rıza gösteriyor. Kalbini bırak, nefsi bile demiş ki artık üstadım ahiretin sonsuz meyveleri dururken dünyanınkileri ellemeyelim. Nefsi bile ikna olmuş. Ne demek bu? Nefsinin rıza gösterme makamı ne demek bu yani? Nefsini de ikna etmiş biz ahirette seninle çok eğleneceğiz diye. Öyle olunca nefis ikna olup hazırdaki lezzetlere tevessül etmiyor. Diyor ki ben bakiyi isterim. Nefsi bile ikna olmuş. Yani neyi anlatıyor yine? Ben yardımı şahsım için istemiyorum anlatıyor. İstesem diyor neler olacağını anlatıyor değil mi? Fakat kast ve niyetimiz olmadan inayet cihetinde gelen bereket gibi ikramat-ı rahmaniye hizmetin makbuliyetine bir alamet olduğundan yani ben istemiyorum ama Allah ikram gönderiyor. Bu hizmetin makbul olduğunun göstergesi. Nefsi emmare karışmamak şartıyla hep kötülüğü emreden nefsin bu konuya girmemek şartıyla ruhumla kabul ederim. Her neyse bu mesele bu kadar kafi. Ana konuyu bir daha anlatmamı ister misiniz? Üstad Hazretleri'nin iki hali var. Biri küffara karşı durduğu izzetli hali, müstahni hali. Diğeri de yardım edilmesi gereken ama o yardımı şahsına istemiyor. Hizmet için siz buna yardım ederek asıl kendi imanınıza yardım etmeniz lazım diyor. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve etrafında pervane olan sahabe efendilerimizi bir hayal et. Tam konunun ne şekilde organize olması gerektiğini anlayacaksın. Doğru mu? Talha İbni Übeydullah değil mi? Uhud Savaşı'nda bir parmağı kalıyor. Bütün parmakları kopmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mecali bitmiş. Bir taşın üstüne çıkacak. Daha sonra o taşı ablukaya çevirecekler yani. O taşın üstüne çıkacak. Kim eğiliyor üstüme baz ya Resulallah diyor. Talha bin Übeydullah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar canı kalmış. Bir adım atıp taşın üstüne uzanacak kadar. Yardım etmekle hüsnüzan etmeyi karıştırmamak lazım. Anladın değil mi? Geliyorlar, gidiyorlar, çay içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Anladın mı? Görüyorlar. Burada inanılmaz bir faaliyet var. İnsanlara yetişilmeye çalışıyor. Yardım etmiyorlar. Kim o yardım etmeyenler? Biziz işte. O dönem birilerine nasihat etmiş. Bu dönem kim?
Biziz yani yardım etmeye. Adamın dünyevi işinde yaptığı organizasyonlara bakıyorsun. Hizmet için elini bile kıpırdatmamasına bakıyorsun. Hayret ediyorsun. Tam bunları anlatıyor yani. Anladın değil mi demek istediğimi? Saniyen, ara konuya giriyoruz. Eski Harbi Umumi'de Pasinler cephesinde şehit merhum Molla Habib'le beraber Rusya'ya hücum niyetiyle gidiyorduk. Nereye anlatıyor? Hangi savaş? 1. Cihan Harbi. Onların topçuları bir iki defa fasılayla bize 3 top güllesi atıyordu. 3 gülle tam başımızın 2 metre üstünden geçip arkada dere içine saklanan askerlerimiz görünmedikleri halde geri kaçtılar. Tecrübe için dedim. Molla Habib ne dersin? Ben gavurun güllesine gizlenmeyeceğim. Olayı anladınız mı? 1. Cihan Harbi'de gülleler atıyorlar. Üstad Hazretleri saklanıyor mu siperde? Saklanmıyor. Bak burada da şunu anlatacağım. Şimdi bana yardım edin diyorum ya. Şurayı da anlayın. Gençliğinde hayatına hiç kıymet vermemiş bir insan. Vermediği belli mi? Daha ya sokak yumruğundan kaçıyor millet. Gözünü seveyim. 1. Cihan Harbi'nde gülleye yürüyecek birazdan. Diyecek ki gençliğinde hayatına hiç kıymet vermeyen, ihtiyarlığında hiç vermemesi lazım. Ama bakın ben gençliğimde hayatıma hiç kıymet vermemişken ihtiyarlığımda alasıyla kıymet vereceğim ki hizmete hücum gelirse yine bana gelsin, diğer talebeler rahat nefes alsın diye. Gençliğinde kıymet vermeyip ihtiyarlığında kıymet vermek normal bir şey mi? Değil. Niye kıymet veriyormuş? Gene hizmet için kıymet veriyormuş. Ve diyor ki sizin buraya omuz olup yardım etmeniz lazım. Anladın mı? Şurayı bir daha bakayım, çok güzel ya. Saniyen, eski Harbi Umumi'de Pasinler cephesinde şehit merhum Molla Habib'le beraber Rusya'ya hücum niyetiyle gidiyorduk. Onların topçuları 1-2 dakika fasılayla bize 3 top güllesi atıyordu. 3 gülle tam başımızın 2 metre üstünden geçip arkada dere içine saklanan askerimiz görünmedikleri halde geri kaçtılar. Tecrübe için dedim. Molla Habib ne dersin? Ben bu gavurun güllesine gizlenmeyeceğim. O da dedi. Ben de senin arkandan çekilmeyeceğim. 2. top güllesi pek yakınımızda düştü. Hıfz-ı ilahi, Allah'ın koruması. Gülleye hareket veren kim? Allah. Hıfz-ı ilahi bizi muhafaza ettiğine kanaatle Molla Habib'e dedim. Haydi ileri, gavurun top güllesi bizi öldüremez. Geri çekilmeye tenezzül etmeyeceğiz dedim. Allah Allah. Başka yerde anlatıyor diyor. Çokları girsenize sipere diyor. Giriyor mu? Ne diyor peki cevaben? Gavurun top güllesi beni öldüremeyecek. Hem Bitlis muhasarasında, kuşatmasında ve avcı hattında Rus'un 3 güllesi öldürecek yerime isabet etti. Konu sadece top güllesi mi? Hayır, bir de silah güllesi var. 3 yerine isabet etmiş mi Üstad Rahimullah'ın? Öldürecek 3 yerine. Biri de şalvarımı delip 2 ayağımın arasından geçip o tehlike vaziyette sipere oturmaya tenezzül etmemek. Kaçmış mı? Oturmamış bile. Bir haleti ruhiye taşıdığımdan arkadan kumandan Kel Ali, Vali Memduh Bey işittiler. Aman çekilsin veya sipere otursun dedikleri halde. Demişler mi? Bu gavurun gülleleri bizi öldürmeyecek dediğim ve hiçbir ihtiyat ve tedbire ehemmiyet vermeyerek o gençlik zamanında, o zevkli hayatımın, bak kelimelere bak. İhtiyarlayınca karpuzun bile zevki gidiyor değil mi? Zevk gençlikte. Bir şey muhafaza edilirse gençlik. O gençlik zamanında. O zevkli hayatımın muhafazasına çalışmadığım halde. Anahtar cümleye geliyoruz. Çok dikkat edin. Şimdi 80 yaşıma girdiğim halde gayet derecede bir ihtiyat ve hayatımı muhafaza, hatta vesvese derecesinde tehlikelerden çekinmek haleti. Nasıl? Gençlikte nasıl? Hiç. Sipere oturmuyor ya mermiyi. İhtiyarlıkta cümleye bak. Vesvese derecesinde tehlikelerden çekinmek haleti acip bir tezat göründüğünden. Zıtlık gözüküyor mu? Elbette o gençlik hayatını pervasızca feda etmek. 1-2 sene ihtiyarlık ve zevksiz hayatını bu derece muhafaza etmek büyük bir hikmet içindir. Şahsi için olabilir mi? Keyif için, lezzet için, ne için? Hikmet için, hikmet. Nasıl mektup deme ya? Ve 2-3 kutsi maksat içinde vardır. Şimdi maksatları anlatacak. Allah. Acayip mesele değil mi? Bu mesele kime? Hizmetlerin yardıma ihtiyacı olduğunu görmeyen. Neyden cihette görmeyen? Hüsnü zandan.
Aman işte onlar çok iyi, çok güçlü falan. Hiç öyle değil. O kadar çok omuza ihtiyaç var ki. Ben burada nice arkadaşları biliyorum, 10 kişilik iş yapıyorlar. Niye? O evinin rahatını bozmuyor, öbürü eczanesinin rahatını bozmuyor. Öbürü işte çocuğunu şu kadar saat fazla görmesi gerekiyor. Öbürünün kazanıp biriktirmesi gereken daha nice dünyalar, depolar var. Kendilerinin ahiret parası kazanacağı yerin tam burası olduğunu anlayamıyorlar. Hüsnü zan aldatıyor. Birincisi, dedi ya 2-3 kutsi maksat var. Yani gençliğine dikkat etmeyen birinin ihtiyarlığına dikkat hiç etmemesi lazım. Bir de bak 2-3 senelik ihtiyarlık ve lezzet zevkin gitti. Ama daha fazla ediyorum dedi. Hatta vesvese derecesinde tehlikelerden çekinmek aleti. Bunun 2-3 kutsi maksatı var. Birincisi, gizli, gayri resmi ve bir kısım resmi insafsız düşmanlarımızın desiseleriyle nur şakitlerinin bedeline bütün hücumları benim şahsıma ve benimle meşgul olmasına ve bilmeyerek ehemmiyetini benden bilmekle nur şakitlerinin bir derece desiselerden ve hücumlardan kurtulmalarına. Cümleye bak ya. Kendime dikkat ediyorum. Hücumlar bana gelsin, onlar rahat nefes alsın diye. Bu ihtiyar ve perişan hayatın vesile olduğundan hakikaten filmlerdeki kahramanlık hiçbir şey kalıyor değil mi? Filmlerin bile ötesinde bir kahramanlık değilmiş. Eski Said'in 10 gençlik hayatı kadar kardeşlerimin hatırı için şimdilik ona muhakkaten ehemmiyet veriyorum. Gençliğinde kurşuna, hani bizim buranın tabiri, mermiye kafa atıyor değil mi? İhtiyarlığında vesvese derecesinde ihtiyat ediyor. Sebebi neymiş? Gelen hücumlar bana gelsin, diğer nur talebeleri rahat nefes ile yapmaları gereken hizmetleri güzel yapsın. Öyle mi? Burada da yani bu işin başını çeken abilerimiz sağ olsunlar. Ben şahit oluyorum ne zorluk, zahmet yaşıyorlar. Birisine gidip anlatmıyorlar ki aman demoralize olmasın, morali düşmesin, o hizmetine devam etsin. Yani ben bunun numunesini burada da gördüğümden dolayı bir cihette anlamaya çalışıyorum bu manayı. Eğer ben ortadan çekilsem, bana verdiği zahmet, ruhumdan ziyade sevdiğim has kardeşlerime verilecekti. Ruhumdan çok sevdiğim. O halde bir zahmet, 100 adet zahmet olurdu. Bu yüzden kendisine ne yapıyormuş ihtiyarlıkta? Vesvese derecesine dikkat ediyormuş. İkincisi, gerçi has kardeşlerim her biri mükemmel bir sayı hükmünde nura sahiptirler. Şimdi adam masada Risale-i Nur anlatıyor. Çocukluğum geçti, şöyle böyle geçti. 10 sayfa okumaya ikna edemiyoruz. Ne enteresan dönemlere geçti iş değil mi? Allah Allah. Ya çocukluktan tanışsan bu dava sana düşer. Niye okumuyorsun be adam? Ama yok işte. Değil mi? Fakat ihlastan sonra en büyük kuvvetimiz tesanütte bulunduğundan, bakın şahsi olarak bir insan Allah'la ilişkisini düzeltirse ihlas ile, ikinci yapması gereken iş kardeşleriyle omuz omuza o işlerin hepsinin altına girmek. Meseleyi evde çok okudum zannıyla hizmetlerin altına yatmayanlar, kardeşleriyle omuz omuza almayanlar ihlasını bomba gibi patlatırlar. Hiçbir şey kalmaz. Daha sonra da evde rahat döşekte okuduğu bilgileri bir mesleğe dönüştürür. O mesleğin adını söyleyeyim mi? Hotfuruş. Ne demek hotfuruş? Hotfuruş Farsça. Hot kendi demek, furuş satmak demek. Kendini satmaya başlar. Öyle değil mi? Çünkü evde malumatlar gelmiş, ilim değil. Malumat. Yani amele dönüşmeyen bilgiler. Bu iman da değil. Burada duran bir şeyler. Depoda durmuş, tefekkür makinesinde kullanılıp, işletilip satılmamış. Ham madde duruyor. Evde oku malumatlar birikti. Ondan sonra onları satmaya başlar. Onları satmalarına bu şekilde Allah Azze ve Celle razı gelmediğinden onlarda bir de tenkit hastalığı oluşturur. Bu böyle mi yapılır, şöyle mi yapılır, o öyle mi? Halbuki işin sahasında uygulaması da olmadığı için nasıl yapıldığını dahi bilmiyor. Anlattım ya bir gün işte odama geldi 2 arkadaş. Abi çok önemli mesele var, buyurun kardeşim. Abi diyor hizmetten 15 adamı ayıracağız diyor. Bunlar diyor sadece şoförlük yapacaklar. Araba kullanmak çok önemli diyor. Bizde adam başı 15 kişilik iş yapıyor. Adamların o işini bölüyoruz, rica ediyoruz. Ya şu arabanı kullanması lazım, bir yere gider misin diye. Bir adam 15 kişilik iş yapıyor. Bu sivri zeka bulmuş. Hatta odada da bir abimiz vardı. Bu konuşma çok uzun devam edince sinirlendi. Ha dedi biz düşünemiyoruz, biz sizin aklınıza geliyor dedi. Sen yapsana dedi bu fikri bulduysan. Yok dedi benim işlerim var. Bunların neyi var dedi. Zaten işi götüren 15-20 adam. Onları da ayıklayıp arabaya verecekmişsin. İşte böyle oluyor tenkit hastalığı. Yani mevcudatını ispatlamış.
Yıllar içerisinde milyonlarca insana bir metodolojiyle ulaşmış insanların çıktığı otobandan ayıracıp çakıllı, taşlı, kumlu yola sokacaksın. Böyle yapmak lazım diye. Hiç altyapıyı bilmeden yani. Düşüneceğim. Şimdi sizin otele geliyorum Nevşehir'e. Gelir gelmez bütün işine karışıyorum. Kahvaltı böyle olmaz, bu ustayı böyle, şu garsonu böyle. Tahmin edemezsin değil mi? Ya dersin ki sen bu işin çıraklığında yoktun. Şimdi bizi çırak çıkaracaksın. Nasıl kurulduğunu bilmezsin, bir oda nedir bilmezsin, kahvaltı nedir bilmezsin, yabancı müşteri nedir. Doğru mu? O da alışması değil mi? Bak şimdi. Düşün Kazım, senle ameliyata giriyorum. Bir de anestezi. En kritik yer değil mi orada? Giriyorum, işine karışıyorum. Kazım, bu anestezi böyle mi verilir? Şu adama biraz daha ver de rahat uyusun. Gariban daha hiç uyku yüzü görmemiş. Uyur ama uyanamaz bir daha. Şimdi dünyanın hiçbir içerisinde eğitimini alıp altyapısını bilmeden söz söyleyemiyorsun da. Bir hizmet mi dandik mesele? Burada mı söyleyeceksin? Cık cık cık. Allah Allah. Çok acayip ya. İkincisi, gerçi has kardeşlerim her biri mükemmel bir Said hükmünden nura sahiptirler. Fakat ihlastan sonra en büyük kuvvetimiz tesanütte. Tesanüt, dayanışmada bulunduğundan, bakın bu olmadan ihlas diye bir şey elde etmek mümkün değil. Evlerde kitap okunmak mümkün değil böyle bir şey. Olsa bu işi bize öğreten böyle yapardı. Ve meşreplerin ihtilafıyla hapiste olduğu gibi bir derece tesanüt kuvveti sarsılmasıyla hizmet-i nuriyeye büyük bir zarar gelmesi ihtimaline binaen bu biçare ihtiyar hasta hayatım ta lemalar sözler mecmuası da çıkıncaya kadar ve korkaklık ve kıskançlık damarıyla hocaları nurlardan ürkütmek belası defoluncaya kadar ve tesanüt tam muhkemleşinceye, tam böyle kolon gibi oluncaya kadar o hayatımı muhafazaya bir mecburiyet hissediyorum. Erken çekilip paydos versem meşreplerin ihtilafıyla tesanüt bozulacak. Bazı kıskançlık damarlarıyla bazı hocaların elleri girecek. O yüzden ihtiyarlık hayatına vesvese derecesinde ehemmiyet veriyorum diyor. Nasıl mesela? Nasıl? Çünkü uzun imtihanlarda mahkemeler düşmanlarım benim gizli ve mevcut kusurlarımı görmediklerinden, hıfz-ı ilahi ile bütün beni çürütemediklerinden Risale-i Nur'a galebe edemiyorlar. Burada da mütevaziyane davranıyor üstadımız. Allah ondan ebeden razı olsun. Fakat hayat-ı içtimaiyede çok tecrübelerle mahiyeti bilinmeyen benim varislerim genç Saidlerin bir kısmını nurun zararına iftiralarla çürütebilirler diye o telaştan bu ehemmiyetsiz hayatımı ehemmiyetle muhafazaya çalışıyorum. Gençlikte merminin üstüne koşacak, ihtiyarlıkta lezzetlerin bittiği, inkısama uğradığı devirde hayatına ehemmiyet verecek. Onun hayatına ehemmiyet vermesi, sizlerin hayatına ehemmiyet vermesi demek ya. Başka hiçbir şey. Ana konu neydi? Yardım edin, yardım edin. Hüsnü zannı karıştırmayın, yardım edin. Yanlış yapıyorsunuz. Hatta yanımda bir revolver varken ikinci bir kuvvetli revolver daha tedarik etmeye lüzum gördüm. Şaka gibi değil mi? O yaşımda iki silah. Bak. Düşmanların zehirleri kardeşlerimin duasıyla kırıldığı gibi sair suikastları da inşallah akim kalacaktır. Allah Allah. Şimdi yardım etmek elzem derecede. Gerekli değil mi ya? Hayatını feda ediyor senin imanın için. Sen de gafletten gelip ona yardım bile etmiyorsun. Öyle mi? Allah Allah. Şu küçük çatıyı düşünelim yani. Şimdi var mı şunu diyebilecek? Yok canım, bizim zaten imanımız tam böyle ekmel derecedeydi, kamil derecedeydi, zirve derecedeydi. Buraya da çay içmeye geldik. Var mı böyle bir şey? Öyle değil mi? Öğrendiğimiz bütün iman hakikatlerini şurada öğrenmedik mi yani? Sadece buraya gelip çay içmek dahi vacip sevabı olan günahlardan çekinmeye bir sebep oldu mu olmadı mı? Şu çay bile ibadet hükmüne geçti mi geçmedi mi? Bak şimdi buranın varlığı devam edebilsin diye birileri gece gündüz koşturacak. Aman annem az göreyim, benim anam ağlasın da arkadan gelenlerin anası bari az ağlasın tefekkürlerinde bulunacak. Gelenler de çay, ciklet, çerez çekip gidecek. Bu gaflet olur mu olmaz mı yani? Ez cümle 2 saat kamer tamamıyla tutulduğu aynı gecede. Kamer? Ay. Gizli düşmanlarım Ankara'dan bizden nur mecmuaları istemeleri üzerine buraya gelen 2 adam. Birden 36 mecmua gönderdiğimizin aynı ikinci gününde tahminlerince daha gönderilmemiş diye. Hem o kitaplar nerede olduğunu bilmek ve Afyon'daki resmi ve makam sahibi bir iki masona haber vermek,
Afyon'u hatırlayın. Denizli'de bir ayda çektiğimi Afyon'da bir günde çekiyorum diyor. Afyon öyle zahmetli. Ve taharri ettirmek, araştırmak, tarattırmak ve kilitli olan 2 odamda yemek ve içmek, kaplarıma zehir atmak için. Daha ne yapılabilir bir insana ya? Gardiyan girip çıkıp o kaba zehir atıyor ya. Fevkalade bir tarzda dama çıkmışlar ve 2 odanın her birisinin bir penceresini kırmadan acip bir tarzda açıp içeriye girmişler. Benim yatağım oda ise arkasından sürgülü olmasından bana suikast edememişler. Hıfz-ı ilahi ve inayet-i Rabbaniye onların eline bir uç vermedi. Diyor ki yani Rabbimiz bizi muhafaza edip koruyor. Sana da bir görev düşmüyor mu diyor, değil mi? Ne kadar nezih söylüyor değil mi? Ben daha lüzumlu şeyler yazacaktım fakat rahatsızlık yeter dedi. Her vakit ihtiyat, ihlas, tesanüt, sebat, sarsılmamak ve vazifemizi yapmak ve vazife-i ilahiyeye karışmamak. Yani neticeye karışmamak. Sırran tenevveret. Ne demek? Gizliden nurların yayılıp intişar etmesi. Düsturuna göre hareket etmek ve telaş. Ve meyus olmamak, ümitsiz olmamak lazım ve elzemdir. Hem tekrar derim. Nur şakirtleri gibi pek az zahmetle, pek çok kıymetdar hizmet. Allah Allah. Yani diyor ki zahmette 1/1000 ama ecirde 1'e 1 alma ihtimali var. Nasıl bir şey? Kimlerle diyor? Ya değil mi? Kimlerle diyor, kimlerle. Zahmeti 1/1000, ecirde 1'e 1. Bak, ücrette 1'e 1. Nur şakirtleri gibi pek az zahmetle pek çok kıymetdar hizmet ve pek çok manevi kazanç elde edenler tarihlerde görülmüyor. Şu yazıların ve şu hizmetin kıymetine bakar mısın? Perde-i gayb açılıp hakikati görsek, nefes almayla uğraşmayı israf sayıp onu bile hizmete vakfetmeye çalışırız, biliyor musun? Öyle bir şey. Geçmişteki gözyaşlarının hesabını yaparız. Ya bunlar Allah için ağlamamış. Ne olacak bu gözyaşları? Geçmişteki gülmelerin hesabını yaparız. Bunlar bir sineye girmek için gülülmemiş. Ne olacak bunların hesabı? Bunların hesabını yapan dükkanda kazandıklarının hesabını yapmaz mı? Peki dükkanda işte mecbur olan kısmını demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Çalışmayın, ölün. Ben öyle bir şey demiyorum. Gereksizce bu imanı bilmezken dünyada malayane harcadığınız vakitin hesabını yapmaz mı? Onu diyorum ya. Yapmaz mı? Çok büyük bir mesele var. Çok büyük ama anlayamıyoruz. Geçen gün yürümeye Viranşehir'e gittik. Ben de çocukken 7-8-9'lu yaşlarda orada oturmuştum. Gittik, yürüyoruz orada. Oturduğum apartmanı gördüm. 30 yıl önceki çocukluğum adeta yanımdan koşup gidiyordu. Dedim bu 30 yıl nerede dedim ya. Vallahi diğer 30 yılda öyle çok hızlı geçecek ve elimizde tutacağımız hiçbir şey kalmayacak. Tek ahiret kazancımız imandan elde ettiklerimiz olacak. Tek tek. Bu gafletten, uykudan uyanmak lazım. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi anlamak lazım. Dışarıda işimize yaramayacak 1001 adamın 1001 işini çözüyoruz. Burada hizmete bir omuz olup ben de varım diyemiyoruz. Nur şakirtleri gibi pek az zahmetle pek çok kıymetli hizmet ve pek çok manevi kazanç elde edenler tarihlerde görülmüyor. Biraz iddialı cümleler değil mi? O zaman iddia sahibini tanımak gerekiyor. Öyle mi? Acaba bu cümlenin altı ne kadar dolu? Buyurun okuyun, görün birlikte. Ağır şerait altında bazen 1 saat nöbet 1 sene ibadet hükmüne geçtiği misilli. Şimdi zamanın ehemmiyeti diye bir kavram var. İslam için çok önemli bir kavram. Ben dışarıda muhtelif şekillerde vefat edip ölebilir miyim? Ölebilirim. Peki sınırda iman için ve vatan için nöbet tutarken kurşun yiyip şehit olmanın ölüm derecesini alır mı dışarıdaki ölmekler? Mümkün değil. Ne oldu? O da ölüm, o da ölüm. Ama zamanın ve mekanın ehemmiyeti devreye girdi. Doğru mu? Doğru. Bak, sıcak karakolda nöbet tutmakla kışın karda sınır hudut nöbeti tutmanın sevabı aynı olur mu? Olmaz. Bu asırda da imanın sevabı diğer asırlara göre aynı değildir. Çünkü bu asır yangın yeridir. Nuh'un gemisi gibi öyle bir kurtuluş adası sahili bulup kendini kurtaranlar müstesna. Onların yaptıklarının da biri 1000 hükmüne geçecek bir ahir zaman içerisinde, bir felaket aslı içerisinde bulunuyoruz. Şimdi ben şurada küçücük bir ışık yaksam biri fark eder, biri fark etmez. Zifiri karanlıkta küçücük çakmak yaksam
Dev bir ateş gibi her tarafı aydınlatır adeta, değil mi? İşte zifiri karanlıkta olduğundan küçücük ateşin çok büyük hükmüne geçiyor. Az önceki cümleyi anladın değil mi? Neden bu kadar sevaplı bir yolmuş bu yol? Zamanın ehemmiyetinden. Bu zamanda küçükler çok büyük sayılacaktır. Allahu alem biz bilemeyiz ama herhalde tam sahabeye komşu olunacak asır değil mi? Kriz dönemleri batan da çok olur, çıkan da çok olur, öyle mi? Şimdi kriz dönemi. Karlı alışveriş, ahiret ticareti yapmayı bilenler, ecir üstüne ecir toplayanlar ve bunun olmazsa olmaz şartı ihlası ve tesanüdü iki ana kolon hükmünde tutanlar, ahirette Musab bin Ümeyr Efendimiz, Ya Rab senin için bu kadar kanım aktı diye bir bardak tuttuğunda, Ya Rab benim de senin için bu kadar gözyaşım aktı diye getirip onlarla komşu olma ihtimali olan bir dönemden geçiyoruz. Çünkü dışarısı yangın yeri. Allah Azze ve Celle İbrahim peygamberin ateşi gibi selametli ol demiş de belki bu yangında yanmıyoruz. Buna da Üstad Hazretleri hıfz-ı ilahi diyor. Ağır şerait altında bazen 1 saat nöbet, 1 sene ibadet hükmüne geçtiği misilli. İnşallah nurcuların hizmeti imaniye ve Kur'aniye'deki saatleri 100'er saat hükmünde hayırlar kazandırır. Umum kardeşlere ve hemşirelere selam ve iki cihanda selametlerine dua eden ve dualarını isteyen kardeşiniz. Hakiki fedakar Zübeyir. Daha yeni dersini okuduk değil mi? Merhum Zübeyir abi. En lüzumlu ve hizmete şiddeti ihtiyacım zamanında buraya imdadıma geldi. Yoksa Isparta'dan o sistemde birisini isteyecektim. Mektup neyle bitti? Yardımla bitti. Mektup neyle başladı? Yardımla. Üstad Hazretleri'nin nezaketini anlamak lazım. Bu meselelerin arasında yardımın önemini nasıl o iman blokajı üstünden anlatıyor. Mektubun başı yardım, sonu merhum Zübeyir abinin yardımıyla bitiyor. Üstad Hazretleri'nin mektuplarının adeti böyle yani. Hep başına rücu eder. Mektup başında ana konu neyse dolanıp önemli durakları ziyaret eder ve yine oraya bağlanır. Tefekkür edebilen, vicdanı açık sineler için. Yani diyor ki geldim, bir çay içtim, gittim. Onları bırakmak lazım. Gelmeyenler için zaten bugün Çamlıbel'deydim de Mersin'de var ya, işim vardı. Orada da çok nezih insanlar var. Biliyorsunuz Çamlıbel Mersin'in eski yerleşim yerlerinden. Çok kibar beyefendiler falan. Mehmet Bey zat halinizi gördüğümüzde çok memnun oldum. Dedim ne oluyor ya falan. Rahatsız etmezsek dualarınızı buyurun falan. Böyle yani çok nezihler gerçekten Çamlıbel. Niye gelmiyorsunuz? Hep gelecektik diyor. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl hep aynı. En büyük vurgun gelmesinde olacağından şeytan onu yaptırmıyor. En büyük vurgun düzenli okumada olacağından şeytan onu yaptırmıyor. Vurgunun alası hizmetle sorumluluk olacağından bizzat şeytan onu yaptırmıyor. Görüyorsun değil mi? Ve burada bu mektupta şeytanın kullandığı argümana dikkat eder misiniz? Hüsnü zandan dolayı. Üstad Rahimullah istese hüddamlar, ruhaniler öyle mi? Kubur ehli, kabir ehli onlar yardımına koşar. Bak bak hüsnü zandan dolayı. Görüyor musun? Ben yanlış hatırlamıyorsam eğer merhum Mahmud Efendi'nin sözü olması lazım. Diyor istesek diyor şuradaki hizmetlerin her birisini melekler yapardı diyor. Ama Allah diyor ecir kazanalım diye o göreve bizi tevdi etmiş diyor. Bak bak. Omuz olmak lazım. Yardım etmek lazım. Yoksa bu gafletten de uyanamayız. Bir işe elin değmezse o işte gelişemez, meleke sahibi olamazsın. Mümkün değil. Bu sefer işin uygulamasını bilmiyorsun ama bilgiler artmaya devam ediyor. Çok zararlı bir özellik. Şimdi ben çok gıda alsam ama bunu enerji aksiyona dönüştürmesem bu yağ dönüşüyor. Vücuduma bir ağırlıkta bu katıyor. Anladın mı? Hiç beni hareket ettirmiyor. Halbuki onu aksiyona dönüştürsem tam ucu ucuna hakkını verecek değil mi? Maalesef bilgiler gelip o da amele dönüşmezse kişileri münafıkane ahlaklara sevk ediyor. Gıybetler, dedikodular, tenkitler. Kendi yapmıyor, yaparken hata eden herkes de her kusuru da buluyor mesela. Hatasız iş yapana peygamber deniyor. Öyle mi? Onlarda ismet sıfatı var. Değil mi? İnsansa yazgısında hata var. Müslümansa hatadan sonra hemen istiğfar var. Müslümanın farkı orada değil mi? Yardım etmek lazım. Bak en son Zübeyir abiyle bitirmiş. Ne enteresan mesele. Ne enteresan mesele ya. Bir tane hakkımız var. Sonsuzluğu inşa edeceğimiz.
İncik boncuk çarşı pazarda satılır. Aha çarşı pazar kuruldu. Tam iman hizmeti edilecek dönem. 1'e 1000. Öyle mi? İncik boncuk çarşı pazarda satılır. Doğru mu? Aha çarşı pazar kuruldu. Ne kadar incik boncuğum var? Hadi bakalım buyur. Biri anlatır, biri halı yıkar, biri tuvalet temizler, biri arkadaşlarını organize eder. Biri tutar der ki faturalar benim yükümlülüğüdür, karışmayın der. Yapmamak nedir? Kazanmak kuşağında kaybetmek değil midir? Değil midir? Bir tane ömrümüz var. Bu ömrümüzle sonsuzluk inşa edilecek. Çok iyi düşünmek lazım. Ne kadar iyi düşünmek lazım? Nefsi ikna etme ölçüsünde iyi düşünmek lazım. Demedi mi nefsim dahi ikna olmuş. Bir tane hakkımız var. Ben geçen gün 30 yıl önce yürüyen çocukluğumu gördüm. Böyle. Viranşehir'e gittim dedim ya. Böyle yanımdan geçiyor sanki. Allah Allah. Dedim nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Biz oralarda koştururduk, oynardık, ederdik. Değil mi? Evimiz oradaydı, yatardık, uyurduk. Tarif ettiğimiz tıraşı yapmayıp kafasına göre kesen berbere giderdik. Öyle çocukluğumuz geçti. Neredesin ya? Neredesin? Nereye gittin ya? Ben İzmir'de üniversitedeyken orada arkadaşlarla kiraladığımız ev vardı. Evde böyle Özkanlar diye bir yerdeydi. Yani ıhlamur ağaçları var. 2-3 katlı bir yer. Çok güzel havası olan bir yerdi böyle. Oradan bavulumu alıp giderdim. Mersin'e gelirdim. 2-3 ayımı geçirirdim. Geri dönerdim. Tam geri dönüp eve girerken tam da dediğim gibi tefekkür mekanı. Evin böyle güzel bir yerde, küçük bir sokak, ıhlamur ağaçları var. Ya böyle sanki ben İzmir'deki evime girerken daha bavulunu yeni toplayıp Mersin'e giden Mehmet'i yanımda görürdüm böyle. Tefekkür yani böyle hayalen. Böyle yani insan ya hani hayal dünyası. Ya derdim ya nereye gidiyorsun ya? Bu 3 ay nerede ya? 3 ay nerede? Anamın dolmalarını yedik. Nerede? Ahbaplarla görüştük. Nerede? Arabaya bindik oraları gezdik. Nerede bu 3 ay ya? Bir rüya gibi bitti gitti biliyor musun? Bir rüya gibi. Bu ömür Allah'a satılmaz mı ya? En güzel çarşı pazar reyonu bulunmaz mı ya? Bu ömür hep müşterileri memnun etmek için. Günde 200-250 kez onların telefonuna bakmak için verilmiş olabilir mi ya? Bu kadar mı? Bu kadar mı ya? Vallahi böyle değil. Sormak lazım. Allah ile aramdaki mesafe nasıl? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sinemde duyabiliyor muyum? Bak biz sinemizde duyamıyoruz. Çok üzücü bir şey. Çok üzücü. Bugün birisini aradım da ya dedi aklımdan geçiyordun. Sesini duydum çok mutlu oldum. Şimdi o benim sesimi duyup bazı hisleri depreşiyor ya. Allah da bizi duyuyor. Hislerimiz depreşiyor mu? Yok. Öyle değil mi? Boşluğa ibadet eder gibi ibadet ediyoruz değil mi? Ne kadar üzücü bir hal ya. Ya böyle son bulursa? Felaketlerde Allah muhafaza toplu ölüm olduğundan nazarı dikkatimizi çekiyor. Şu an günlük 300-400 bin mevt var. 300-400 bin. 300-400 bin. Günlük memleket mezaristan'a boşaltılıyor. Günlük. Nereye gitti bunlar? Nerede ya? Nerede? Bizim yaylada komşumuz vardı. Geçen vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ya daha geçen kiraz verdin bize. Daha geçen şeftali getirdin. Hanımın sıkma börek yaptı bize yedirdin. Ya neredesin şimdi ya? Ne yapıyorsun? Nereye gittin ya? Çıldırtıcı bir şey ya Onur. Bir daha dünya yok kimse için. Bir tane hakkım var. Ezelle abed arasında 40-50 yıllık bir tane hak. Hanımı memnun etmeyelim mi? Et. Caiz. Arkadaşları memnun etmeyelim. Et caiz. İş yerindeki müşterilere bakmayalım. İlgilen caiz. Ama dostum hiç Allah'ı memnun edemedim. Ne Kur'an'dan haberim var, ne sünnetten haberim var. Ne bunların nasıl amele dönüşüp tesanüt ve ihlas noktası yakalanacağından haberimiz var. Şimdi sen Allah'ı memnun etmeden bunları memnun ettin. Kaç kuruş fayda gelecek sana? Hiç. Hiç. Çok gafilane gidiyoruz böyle. Çok. Allah inşallah bize acısın, merhamet etsin de şu dersler bize hüşyar hale getirsin. Var mı bir diyeceğiniz? Çok güzel ders değil mi? Acayipmiş değil mi mesela? Hiç aklımda yoktu abi. Bir anda öyle. Şurayı okuyalım dedim. Ne kadar ihtiyacımız varmış. Yardıma demek ki. Değil mi? Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Allah Allah 80 dakika geçmiş yine. Ne ara geçti hiç hissetmedik. Bir mektupta. Buyur Yusuf abi. Aslında burada ayete mi bakmış hocam? Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz. Ne güzel dedin değil mi? Çok güzel. Muhammed suresinde geçiyor 7. ayet. Diyor ki siz Allah'ın dinine yardım ederseniz diyor değil mi? Allah da size yardım eder. Bak bu bir yasa. Bu bir yasa. Çok güzel hatırladın. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Peki Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı dinine? Yok. Demek ki ona yardım, sana yardım demek oluyor. Evet. Kendine yani.
Öyle olmasa kabire de toplu toplu gireriz. Hesabı ona buna yıkarız. Öyle değil. Konu ihlassa sen ve Allah diyeceksin. Başka hiçbir şey demeyeceksin. İhlasta öyle bir kural var. Konu sen ve Allah'sa ihlas üçüncü olarak geliyor oraya. Araya amalı yamalı bir cümle karıştığı anda ihlas kaçıp gidiyor. Anında bitti. Hani Allah'ın hatırı içindi diyor. Ya. Kendi aralarında çok merhametlidirler diye. Evet. Yani bu da bir dayanışma şeyi. Tabii ki. Yani birbirimize karşı merhametli. Tabii. Ve o üstadın küffara karşı el-aziz şeyi de zalimlere karşı şiddetlidirler diye ayette geçiyor. Demek o merhameti tefsir etmek lazım. Sanki tefsir etti. Evet. Değil mi? Evet. O ayetteki merhamet ne demek? Tesanüt demekmiş. Evet. Değil mi? Allah Allah. Çok güzel. Buyur Osman. Üstad şimdi ihtiyatı arttırdım diyor. Hatta 2 revolvere çıkardı taşıdığı şeyi. Orada da biz erken gitmemek için şu görevi tamamlayayım diye. Sanki üstadın son dönemde talebelerle geçiriyor ya. Yani onlara bu tesanütü öğretmesi de sanki bu ihtiyattan Evet. sayabiliriz sanki. Tabii değil mi? O Isparta hayatında 3. Said döneminde 7 veyahut 8 yılı talebeleriyle hayatında ilk kez birileriyle kalıyor. Onlarca hep yalnız kalmış. Demek bu sebeptenmiş. Çok güzel. Evet. Sonra da ahirete irtihal ediyor zaten değil mi? Üstadın o abi istese meleki, ruhani, cinni yerden yardım alabilirdi ama almadı deyince gene bir peygamber ahlakı aklıma geldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da ateşe atıldığında Cebrail geliyor yardımı onun bile istemiyor ya. Ya. O ahlak geldi aklıma. Değil mi? Rabbimin haberi var mı bundan diyor. Var diyor. O zaman istemem yardım senden diyor. O biliyorsa başkasına gerek yok diyor. Ne iman ya. Şu imanı yaşayamayınca var ya betonların, demirlerin, gereksiz yalakalıkların içerisinde her gün ruhumuz eziliyor. Cüz'i mutlu olma planıyla bunu yapıyoruz. Hem dünyamızı hem ahiretimizi heder ediyoruz. Gel. Öyle mi? Gel bakayım gel. Gel neyin var? Gel bana anlat dur. Gel kuzum gel. Gel. Ne oldu söyle bakayım. Tuvaletim var. Ha tuvaletin var. Ben tabletimi al. Onur çabuk kardeşim. Şu an ben de anladım. Gel babacığım. Geç gülüm. Bizim Onur'un kızı. Ben yanlış anladım olayı Allah. Cesaret işte. Ya fıtri meylem mukavemetsizdir. Bir şey de diyemezsin yani çocuğa değil mi? Ya evet. Kalabalığın içinde itilmiş, kakılmış İslam'dan bir evlatsın lan sen! Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.